Kanalımdan ve mutfağımdan selamlar, sevgiler. Karnabaharı sevmeyenlerin bile bayılacağı güzel bir tarifim var. Bu tarif için küçük boy bir karnabahara ihtiyacımız var. Tabii ki ailedeki kişi sayısına göre, damak zevkinize göre miktarı arttırıp azaltabilirsiniz. Yarım kilograma yakın karnabaharım var. Karnabaharın saplarını temizliyorum. Saplarını temizledikten sonra çok küçük olmayacak şekilde çiçeklerini ayıralım. Bu şekilde boyutta olması yeterli olacak. Bu tarifi hazırlarken karnabaharı haşlamaya gerek duymuyoruz. Karnabaharı direkt kızartarak hazırlayacağız. Gerçekten de yumuşacık, lezzetli bir şekilde pişiyor. Buna emin olabilirsiniz. Vereceğim püf noktasına dikkat ettiğiniz takdirde karnabahara önden bir haşlama işlemi yapmadan nefis bir şekilde kızartmasını hazırlayabilirsiniz. Çıtır çıtır enfes bir tarif oluyor. Mutlaka deneyin. Çok sert olan şu kabuklarını ayıkladıktan sonra çiçeklerini ayırıyorum. Zaten küçük bir karnabahar olduğu için çok fazla sap kısmı yoktu. Bir kaseye 2 yumurta, yarım çay bardağı sütü aldım. Üzerine damak zevkine göre tuz, pul biber ve karabiber ekleyeceğim. Arzu ettiğiniz, sevdiğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama tuz miktarını biraz fazla koymanızı tavsiye ederim. Yarım çay kaşığı gibi bir miktar kullandım ben. Gayet yeterli olmuştu benim için. Yumurtalı karışımı güzelce çırptıktan sonra bir kenara alıyorum ve bir su bardağına yakın mısır ununu bir tabağın içerisine aldım. Şimdi az önce temizleyip yıkamış olduğum karnabaharları güzelce süzdürmüştüm ve yumurtalı karışımın içerisine alıyorum. Yumurtalı karışım her yere gelsin diye karıştırdım ve hemen mısır ununa ekliyorum. Dilerseniz mısır ununa da bir miktar tuz ilavesi yapabilirsiniz. Mısır unu karnabaharın her yerine gelecek şekilde kaplayalım. Bütün karnabaharları aynı şekilde hazırlayalım. Önce yumurtalı karışımı, daha sonra da mısır ununu bulayalım. Bu şekilde her yere mısır unu olmalı. Mısır unu sayesinde karnabaharımız hem çok lezzetli hem de çıtır çıtır oluyor. Gerçekten de güzel bir lezzet veriyor. O yüzden mutlaka mısır unuyla hazırlamanızı tavsiye ederim. Bütün karnabaharları aynı şekilde hazırlıyorum. Karnabaharların tamamını aynı şekilde hazırladım. Böyle bir tabak dolusu karnabahar elde ettim. 4 kişilik bir aile için yeterli oluyor. Şimdi tavamın içerisine yağ aldım. Yağ kızdıktan sonra da karnabaharları tek tek içerisine çok sıkışık olmayacak şekilde yerleştirelim. Bu arada ocağımda en büyük gözün oldukça kısık ayarında. Çiğden yaptığımız için kısık ayarda pişirmenizi tavsiye ediyorum. Harlı ateşe koyarsanız çiğlikler kalacaktır. Daha sert olacaktır karnabaharınız. Ama kısık ateşte kızarttığınız zaman lokum gibi pişiyor. Dışı da çıtır çıtır oluyor. Buna emin olabilirsiniz. Karnabaharları tavanıza yeteri kadar dikkatlice yerleştirin. Her yeri nar gibi oluncaya kadar da çevire çevire kızartın. Gerçekten de enfes bir karnabahar tarifi oluyor. Karnabahar sevmeyen çocuklarınız bile bu tarifle çıtır çıtır nefis bir şekilde severek yiyecektir. Bir yüzü kızaran karnabaharların diğer yüzünü de çevireceğim. Bu arada kanalıma abone değilseniz hemen abone olmanızı hatırlatıyorum. Ufacık da bir yorum bırakırsanız beni çok sevindirirsiniz. Bütün karnabaharları aynı şekilde kızartacağım. Her yeri nar gibi kızarana kadar kızartma işlemine devam edeceğim. Dediğim gibi kısık ateşte kızarttığınız zaman lokum gibi karnabaharlar yiyeceksiniz. Dışı gördüğünüz gibi çıtır oluyor. İçi de yumuşacık pişmiş bir şekilde. Önden hiçbir şekilde haşlamanıza gerek yok. Çiğden yapın. Gerçekten de lezzetine doyum olmaz. Harika bir tarif hazırlayın. Nar gibi kızaran karnabaharları artık ocaktan alabiliriz.
Arzu ettiğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Yanına azıcık patates veya et köftesi de kızartarak güzel bir akşam yemeği çıkartabilirsiniz. Karnabaharlar bitene kadar aynı işlemi tekrar edin. Kısık ateşte pişirmeyi unutmayın. Yumuşacık karnabaharlarınız olur. Dışı çıtır, içi yumuşacık pişmiş karnabaharlarım artık hazır. Tarifim bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Karnabaharın iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Kolayca kesildi gördüğünüz gibi. Umarım sizler de bu tarifle dener beğenirsiniz. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.